Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra GRT coin analiziyle karşınızdayım. Şimdi bu süreçte GRT'de neler oldu? Bunlara bakacağız. Bu videoda GRT'de alım yeri mi yoksa satış yeri mi? Bunları inceleyeceğiz. Sadece 3-4 dakikanızı ayıraraktan size kendi gördüğüm bilgileri paylaşmak istiyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alım satım kararı tamamen size aittir. Ama yine faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Hemen videomuza geçelim. Bu sırada kanalı beğenip abone olursanız çok çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, GRT'ye baktığımızda son 24 saatte 0,57'lik bir artış var ama tabii ki de bu hiçbirimizi tatmin etmiyor. Özellikle son 7 günde, bakın son 7 günde GRT'de %25'lik bir düşüşümüz var. Ekranın sol tarafında görmüş olduğunuz son 7 günlük grafik arkadaşlar. %25 daha aşağıdayız. Ancak bunu teknik analizleri değerlendireceğiz. Öncelikle Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de şu anda 93.543 seviyesindeyiz arkadaşlar. Şu anda 92.867 civarları destek olarak çalışmaya devam ediyor. Ancak kötü olan taraf şu. Günlükte MACD'nin sat vermiş olması. Bakın MACD'nin sat vermiş olduğu noktaya baktığımızda şu noktaya hesaba katıyoruz. 18 Aralık hala satta devam ediyor. Şu anda Bitcoin'de bir dönüş emaresi maalesef yok. Pardon. Şimdi aynı şekilde GRT'ye bakıyoruz. Hemen GRT'yi hızlı bir şekilde inceleyelim. Evet arkadaşlar, güncel olarak baktığımızda GRT şu anda 0,2080 seviyelerinde seyrediyor. Biliyorsunuz en son GRT videomuzda 0,618'in altın oran olduğunu sizlere belirtmiştim. Son videoyu açıp izleyebilirsiniz. Ve çoğu videoda da altın oran asıl dönüş beklediğimiz yer. İster bu yükseliş trendi ister düşüş trendi olsun. Dönüş beklediğim noktaları sizlere söylüyorum. Ve bu noktalarda genelde yanılmıyor. O yüzden sizlere doğru bilgi verdiğim için mutluyum. Evet, konumuza geçecek olursak. GRT'de 0,3483 seviyesi direnç olarak çalışacak demiştik. Ve şöyle yakından baktığınızda da arkadaşlar milimetrik olarak çalıştığını görüyorsunuz. Bir sonraki, eğer bu direnç geçilmiş olsaydı, bir sonraki direncin 0,3584 seviyeleri olduğunu da belirtmiştim. Önceki videomuzda not alın dediğim yerleri çok çok iyi hatırlamanızı istiyorum. 0.30, 0.25 ve 0.20 destek noktalarından bahsetmiştim. Şimdi günlük grafikte baktığımızda şu an GRT'nin son 5 gündür bulunmuş olduğu seviye, destek aldığı seviye 0.20 seviyesi arkadaşlar. Küsuratına girmeyelim, 0.20 seviyesi. Şimdi GRT buradan itibaren ne yapabilir? Tabii ki hepimiz için bu önemli. Çoğumuz yukarıdan aldık. Çoğumuz da alım için bekliyor olabiliriz. Bu sorunun cevabını şu şekilde verebilirim. Bakın 0.20 kırılmadıkça tekrardan GRT'de 0.25 seviyesi direnç olarak çalışacaktır. Yalnız Bitcoin hareketlerini çok dikkatli izlememiz lazım arkadaşlar. Bitcoin bu şekilde düşüşe devam ettiği sürece bırakın GRT'yi, diğer coinlerde de düşüşler devam edecektir. Tabii ki arada tek tük yükselenler çıkabilir. Bunlar genelde hacimsiz coinler de olabilir veya haberi olan coinlerdir arkadaşlar. Ama onlara da dikkat edin, birkaç gün üst üste yükseliş yaşamayacaktır. Anlık olarak yükselişini yaşar. Tepeden satılmak istenilen yerden çoğu kişiye satılır ve düşüşüne devam eder. O yüzden Bitcoin aynı şekilde hareketlerini takip edeceğiz. GRT'de 0.20'nin kırılması demek çok kötü arkadaşlar. 0.20'nin kırılmasıyla birlikte bakın önce kötü senaryoyu konuşalım. 0.20 eğer kırılırsa mavi çizgi, bakın daha önceden de destek olarak çalışmış mavi çizgimiz 0.19 seviyesi, 0.19 destek olarak çalışacaktır. Ancak 0.19'un kaybedilmesiyle birlikte ortalama bakın 0.19'dan itibaren %40'lık sert bir düşüş maalesef gelebilir. Bu günlük bir grafik olduğundan dolayı bir anda %40 düşmez. Yani düşmemesini temenni ediyorum. Ama yavaş yavaş da düşebilir. Veya bakın bir iyi senaryosu şu olur. 0.19'un altına iner. Bu şekilde toparlanma evresine gider ve yürüyüşüne devam eder. Ancak 0.19 ve 0.20, hatta şöyle çizelim, bir sonraki videoda da bize kılavuz olsun arkadaşlar. Bu mor alan tamamen destek olarak çalışacak olan alan arkadaşlar. Bakın son 5 gündür de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Buranın kesin ama kesin olarak altında günlük bir kapanış gelmemesi gerekiyor.
Geldiği takdirde de 0.11'e kadar dediğim gibi düşüşler oluşabilir. Ancak bizi tutacak olan noktalarımız var. Onlara belirteyim. Örnek verecek olursak 0.16 seviyesi bizi tutabilir. En kötü ihtimal 0.12 seviyesi bizi tutabilir. Ancak biz her zaman iyi düşünmek istiyoruz. 0.20'nin son destek olarak çalışıp buradan tekrardan yukarı doğru hamlemizin geleceğini düşünüyorum. MACD olarak bakarsak bakın arkadaşlar. MACD'de de günlük bazda şu alanda yani 8 Aralık tarihinde bir sat gelmiş. Bu satla birlikte maalesef GRT düşüşüne başlamış arkadaşlar. Ve sattan sonraki kaybımız ortalama %43. Eğer zararda olan arkadaşlar varsa gerçekten üzgünüm ama ben sizlere hani ben demiştim demeyi sevmiyorum ama 0.618'in altın oran olarak çalışacağını da bütün videolarımda belirtiyorum arkadaşlar. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Videolarımı yakından takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi GRT'de herkesin merak ettiği soru. Burası alım noktası mı, satış noktası mı? Arkadaşlar günlükte bakın günlükte MACD sat verdiği sürece yukarı yönlü gitmek her zaman zordur. Ancak bakın ancak MACD'de yine aynı şekilde şu hareketi yapalım. Ben bu şekilde çalışıyorum. Herkesin çalışma tekniği farklıdır. Bakın en sonki kırmızı hacimli mumumuz arkadaşlar. Onu da hesaba kattığımızda bakın şu şekilde 0.236 desteğine işaret ediyor. Buradan itibaren bakın buradan itibaren MACD şu alan yukarı doğru gider. Grafik aşağı doğru giderse hiç korkmayın. Burada uyumsuzluk oluşur. Diplerde oluşan uyumsuzluklar da her zaman pozitiftir arkadaşlar. Ondan yana herhangi bir sıkıntımız yok. Yani şu anda benim için GRT mantıklı duruyor. Hani hafiften de olsa bir yükseliş sinyali gibi duruyor. 4 saat diye baktığımızda bakın 4 saat diye baktığımızda da MACD al konumuna geçmiş. Yine bir sıkıntı yok. Bu da bizim için iyiye işaret arkadaşlar. 4 saatlikte en son 21 Aralık gece saat 3 kapanışından sonra MACD al konumuna geçmiş ve bakın yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Burada da benim asıl dikkat ettiğim şu seviye 0.23 bakın 0.23 seviyesinin üzerinde şu hareketi görürsek tamamdır. O dakikadan sonra ben yükseleceğini düşünüyorum. Tabii ki %100 demiyorum ama benim çalışmalarım ve genelde tutan teorim bu şekilde. 0.23 üzerinde 4 saatlik bir kapanış gelirse artık GRT'de düşüşün bittiğini, yükselişlerin başlayacağını düşünebiliriz. Buna yanında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdilik arkadaşlar bu seviyelerde kalalım. Yarın veya yarından sonra sizden gelen talebe göre yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Sizden gelen talebe göre tekrardan bir güncelleme videosu çekebilirim. Destek olan arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız da çok çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.